Ya burada bu balkonlar küçük ya. Ben hiç sevmiyorum. Yani biz balkonda yaşamamız lazım. Ama yine çok severek tasarladım. Yani sokak kültüründeki kafeleri seviyorum. Cadde hizasında olan. Aslında kent o kadar simetrik de birleşmez üst üste. Yani o kadar böyle çatı üstünde birleşmez, tutmaz. Şimdi ağrısı. Yani şimdi onu da düşününce insan anlıyor. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir mimar, bir iç mimar olarak Inception filminin mekan analizini yapacağız. Yorumlarda çok istediniz. Biz de seriyi devam ettiriyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Yani geleneksel Japon mimarisi. Evet, klasik. Yani minimalizm ve doğayla uyumu esas alıyor. Burada da duvarlarda gözüktüğü gibi. Çokça ahşap kullanımı. Doğal malzemeler. Yani. Işıkları da aslında böyle çapraz bir düzende düz bir şekilde yerleştirmişler ama bizim baktığımız ışığı da çok daha dolgun görünüyor tabii ki. Amaç da bu olsa gerek. Ya bu kadar ışığı koyuyorlar. Yani alan aydınlatması az. Tamamen estetik amaçlı yapılıyor. Tabii loş görünsün. Yani şeyi düşünemedim. Bu kadar spotu bir araya koysa yani iç mekanın derecesini en az 10-15 derece yukarı atar herhalde. Yani sıcaktan duramayız herhalde böyle bir mekanda. Hakikaten bir 10 derece yukarı atar sıcaklığı. Atar. Filmin konusu yani bence çok iyi. Hani iç mimaride de örnek vereceksek mekan içinde mekan gibi düşünebiliriz. Burada da rüya içinde rüya görüyorlar. Burada şu an çarpık kentleşmenin ve cephe bütününün olmadığı bir yerde olduklarını görüyoruz. Doğaçlama. Mühendis. Yani şimdi etrafta vintage algısı var. Yok değil. Ama ona uygun çok ince mobilyalar yok. Evet çünkü her şey var içerisinde. Sanki her şeyi atmışlar. O kargaşayı da kurgulamak için yapmış olabilirler. Ya bir yerden kaçıyorlarmış da orada gizleniyorlarmış algısı var zaten. Yani doğaçlama seçilmiş bir mekan algısı verilmiş oraya. Ahşap. Yani benim sevmediğim bir stil. Evet çok ahşap. Yani çok ahşap. Zemin, çok koyu ahşap. kenarlar. Bambu, doğal dokular. Ya, tabii orada kasveti de vermeye çalışıyorlar bir noktada. Yani Japon simetrisi var bir de. Ben simetri sevmiyorum. Mesela teknoloji olarak çok dayanıklı işler yapan bir ülke olarak yani mimarisi tamamen böyle bir güven vermiyor. Dayanıksız. Adamlar odanın oraya adamlarda duvar yok. Yani onlar oda dediğimiz şey de yani bildiğim gibi, kağıt böyle duvar kağıdı gibi bölmeden bölme. Tabii ki her yerde böyle değil. Çok estetik yapılar da var. Genel Japon mimarisinden bahsediyoruz. Filmde de vurgulanan. Yani benim sevmediğim bir şey. Burada da rüyada olduklarından halının sentetik bir materyalden yapıldığı için rüyada olduğunu anlıyor adam. Kullandığımız her malzeme önemli. Tabii ki. Gerçeklik için de gördüğünüz üzere. Yani filmde bile aslında mimari kullanılmış burada. O halı nasıl bu malzemeden yapılır? İşte doğru malzemeyi doğru yerde kullanmak iç mimaride de öyle. Kesinlikle önem arz ediyor. Rüya içinde rüya. Yani bahsettiğimiz olay mekan içinde mekan gibi. Yani rüya, bir daha rüya içinde rüyaya geçiyor öyle. Burada da böyle arkadaşımız da mimar zaten. Evet, filmde rüyaları inşa etmek için bir mimara ihtiyaç duyuluyor. Aslında bu da çok güzel bir yaklaşım değil mi? Yani ki biz hep söylüyoruz ya bir mekan kurgulanırken, tasarlanırken mimar veya iç mimardan mutlaka bir danışmanlık alınması gerekir. Bu filmler bile olsa. Görsel efektçiler bir noktadan sonra saçmalayabiliyor ister istemez. Saçmalayabiliyor mu? Saçmalıyorlar çünkü. Sözümün arkasındayım diyorsun yani. Hiçbir şey değişmedi yani benim için. Yani şöyle gerçeklikten veya yaşantıdan uzaklaşabiliyorlar.
Evet. Bizim gibi göremiyorlar yani. Şu an arkadaki çatılara, genel görüntüye değinecek olursak da bir neoklasik mimariyi andıran bir görüntü görüyoruz. Yani belki Paris ama arkadaki yapılarda daha modernist, eski modernist yapılara benziyor. Burada da gözüküyor. Tabii detaylı görmek lazım. Şimdi korkuluklara da bakacak olursak o dönemin havalarını yine burada da gözlemleyebiliyoruz. Camlar, çatılardaki. Bunlar da balkon olmuyor yani ama Evet. ya burada bu balkonlar küçük ya, ben hiç sevmiyorum. Yani biz balkonları yaşam alanı olarak tasarlıyoruz yani. Tabii, Türkiye olarak Türk kültürü çok- olarak o şekilde tasarlıyoruz. Çok alıştık. Ama burada küçük küçük balkonlar, hani benim sevmediğim detaylar. Tabii bu o yıllara göre yapılmış bir Tabii ki. bina tasarımı olduğunu biliyoruz. Benim hoşuma gitmeyen kısmı o. Yani ferforye detaylar falan, tamam, onlar bir estetik, Evet, estetik katıyor. kaygı Yani sorun yok. güdülerek yapılmış. Eski yapıların günümüze de çok korunarak getirildiği görünüyor. Gerçi kolonun üzerinde bazı yazılar var, onları göz ardı edersek. O tarihi binaların olduğu yerde yine kolonlara yazılar. Hı hı. Her yerde gördüğümüz tarihi. Yani hoş olmayan detaylar. Ama şu sağ taraftaki yapıya da bakınca yine taş bloklar görüyoruz ve yine kocaman bir kapı görüyoruz, metalden yapılmış. Yani sanki farklı bir mekana geçecekmişiz gibi hissettiriyor. O yani tam bir endüstriyel mekan. Yani benim de çok sevdiğim. Hı hı. Hani ofis olarak da yani tasarlamayı sevdiğim. Hani yüksek tavanlar, geniş açık alanlar, Hı hı. beton çelik yapılar. Hani açıkta bırakılmış tesisat boruları. Hı hı. Yani endüstriyel unsurlar dikkat çekiyor bu tarz mekanlarda. Endüstriyel stilin belirgin özelliklerinden diyeyim. Evet. Dışarıda gördüğünüz kolonların bir kısmının burada da devam ettiğini görüyoruz ve tavanda, çatıda, yan Evet. yüzeyde ve tamamen Böyle- pencere olarak yerlerde. Tabii bu da tek mesela ufak değineceğim nokta, hani çok cam kullanılmış yatayda. Hani orada daha az açıklıklarla biz bu Onu da zaten üzerine böyle bir şeyler yapıştırarak engellemişler farkındaysan. nerede engellemeye çalışmışlar? Şu doğramaların üzerindekilerin şu sarı kısımlar, Ha. şunlar hep Onlar kağıtlarla ya da o zaman yapmak istediklerini gizlemeye çalışmışlar. ya da belki de Evet, güzel detay. İlk açıldığında görmedim. Bir devam edelim. dışarıdaki kolonların aynısı içeride de var. Yani sarkan detayları bile hiçbir şekilde gizlemiyor görev. Yani prizler bir de hani kolonun üstünde yok gömeceğiz, yok taşıyacağız. Herhangi öyle bir derdimiz. Yani hepsini açık endüstriyel borularla indiriyoruz aşağıya. Sevdiğim bir tarz. Yani yine çok severek tasarladım. Yani sokak kültüründeki kafeleri Evet. ben seviyorum. Cadde hizasında olan. Yani daha çok iç içe. Ya o benim hoşuma gidiyor. Now the dream in it feels real. Burada mesela arkadaki ahşap detaylar da yani mekanın bütünlüğünü çok iyi yakalıyor. Hı hı. Yani güzel kurgulanmış. Yine bu geniş açıklıklar ve bazı odak noktaları, yani mobilya ürün daha çok ürün bazlı tasarıma giriyor aslında endüstriyel. Gerçekten güzel kurgulanmış. Burada camlardaki kağıtlar daha net belli oluyor. Evet, oradaki amaç biraz daha işin yani biz Ya böyle biraz gizem de katmak tabii aslında. güzel de katmak. But the visual of it, it's more about the feel. Evet. Şimdi burada gerçekten bu Paris'in Haussmann dönemindeki bina etkilerini görüyoruz. Duvardaki etkiler, pencerelerin arasındaki şuradaki kısımlar ve çatılarımız daha net de görebiliriz. Şurada da görünüyor. Yani aslına bakarsak klasik bir Avrupa mimarisi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Evet. Yine dükkanlardaki o brandalar. Şöyle bir şey, ben hani simetri cepheleri ve o ufak balkonları sevmiyorum. Evet, ama şimdi bu cephelere o balkonlar zarif ve gayet Tabii. yakışıyor yani. Hani Bir de bu tarzda karakterize olmuş bir şey bu. yani taş malzemesini de ön plana çıkartıyor yani. Evet, Amaç evet. da o zaten. Yani burada işte simetrik cephe, o senin sevmediğin zarif balkonlar, işte o taş yapılar gerçekten
burada bir de modern kente de uyum sağlatarak, dokunmadan, çok el değmeden koruduklarını görüyoruz aslında. Evet. Ama şöyle bir şey, ben balkonları sevmiyor değilim. Ben küçük balkonu sevmiyorum. My question is, what happens when you start messing with the physics of it? Artık fizik kurallarına aykırı bir şey gerçekleşiyor şu an. Ve aslında bükülürken de kentin dokusunu da görmüş oluyoruz. Giderken onu söyledim. Tabii. Ya fizik kurallarıyla oynarsak. Yani artık burada da fiziksel kuralların dışarısında aslında üçüncü bir boyutta da bir tasarım görmeye başlıyoruz. Yani burada neler olabilir? Artık çünkü fiziksel olan bir alanı manipüle etmeye başlıyorlar rüya sırasında ve bu artık daha farklı bir bakış açısıyla bakmayı sağlatıyor. Ve yine çatıları görüyoruz. Bükülen kısımda da görüyoruz. Neoklasik mimarinin hakim olduğu açık ve net. Çok güzel bir yani mimarini ve iç mimarını çok güzel bir disiplinini anlatıyor aslında. Ama tabii filmi izledikten sonra en son ona değineceğim. Hepsine bir bakalım. Şehrin yapısını da daha iyi görüyoruz bu şekilde. Ters bakarak. Görsel efekti de çok. Güneşin oraya düşüşünü bile ayarlamış. Evet. Ve simetri üstüne simetri oldu farkındaysan. Aslında kent o kadar simetrik de birleşmez üst üste. Birleşmez tabii. Yani o kadar böyle çatı çatı üstünde birleşmez. Çok zor. Yani belki bir ihtimal hani İspanya, Antonio Gaudi'nin o şeyi. Tabii ki. Falan. O bile zor ama. Yine de olmaz. Tabii, hani çünkü yollar birbirini tutabilir ama binalar birebir birbirini tutmaz. Adam onun için bir de ayrı sahne mi var? Yani evet. Şimdi onu da düşününce insan anlıyor. Bakar mısın balkonlara? Tabii ki artık fiziksel gerçekliği aşıyoruz. Bak, yolun ortasında. Evet. Evet, burada da sahnede bu açıda tam ortada bir odak noktası oluşturduğunu görüyoruz. Araba yolunun ortasında bir anıtsal yapı görüyoruz. Tabii ki böyle odak noktaları şehir içerisinde kullanıyoruz. Ama tabii yolun tam ortasında bu kadar büyük bir anıtsal yapı olması çok doğru olmayabilir. Sonuçta arabalar da birbirini görmek zorunda. O dönem arabalar ön planda olmadığı için. Evet, daha rahat. Yani ön planda olmadığı için, yani insan için tasarlanan şeyler hani daha sonra araç yollarına dönüştürülmüş. O yüzden belki o zamana göre doğru, tabii şartlarına göre doğru değil. Yani benim burada sevdiğim kızım şu kafe kültürünü seviyorum. Evet. Keşke bu kadar kolay oluşturabilsek, değil mi? Evet. Yani rüya içerisinde bir ayna kurgulanıyor. Aynı şekilde buraya da. Bu şekilde zaten iki ayna kurgulandığında sonsuzluk oluşur. İşte sonra mimaride gösterge bilimi diyoruz. Ona değineceğim en son. Yani ilgili detaylar çok güzel işlenmiş. Hı hı. Evet. Yani kent dokusunun içine ekstradan eklenmiş detaylar var. Yani okulda büyük ihtimal üst tarafta ayrı bir köprü veya bir araç yolu olarak sonradan eklenmesine rağmen kentin dokusunu bozmadan kılabilecek güzel detaylar. Güzel kurgulanmış tarihsel mekanları ekstra yeni yapılar ekleyeceğim diye mahvedebiliyor. Evet. Yani burada doğal malzemelerle güzel. Ya da restorasyon yapacağım derken yepyeni bir binaya sahip olabiliyoruz. Ya, havalı sıva yapıyorlar bütün mekana kadar. Ya gitti tarihi dokusu. Hani, tabii ki. Ama çok güzel örnekleri de var. Onlarda zaten problem yok. Ama burada da bence doğru bir şekilde tarihi doku konulara ekleme yapılmış. I got stuff you know, right? Only use details. İşte gösterebilirimden kasıt yani. Hepsinin kendi totemi var. Hı. En son göreceğiz ki hepsini bir incelememiz lazım onun için.
don't know if you can't see what's going on or if you just don't want to. Ever seen anyone pick it up? Yani işte hani endüstriyel mekan sevdiğim noktada. Ürün odaklı, yani daha çok ürün tasarımı odaklı mekanlar tasarlanıyor. Benim sevdiğim detay. Güzel kurgulanmış. Evet. Yani çarpık kentleşmenin olduğu bir yapılaşma görüyoruz şu an. Dükkanların ayrımını bile yapmak zor. Evet. Buradan daha net gözüküyor. Zaten kent yapısında da o uydular, sürekli kentin içerisine giren o yapıları gördüğümüz zaman çarpık... Klimalar duvardaydı ya bir kere. Hani onu tabii ki yukarıdan görüntüsünde de zaten ne kadar çarpık sokakların incelip kalınlaştığını, plansız bir şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. Burak bizim burada yönetmeli, bizim üstteki amcalar ne oluyor diye inerler aşağıya. Tabii. Modern bir yapı, yani bir iş merkezi büyük ihtimal. Yani çok doğru bir şekilde kurgulanmış. Yani bu tarz merdivenleri biz tasarımı odak noktası olarak kullanabiliyoruz ki camlar da bununla güzel bütünlük sağlamış. Yine güzel boşluklar görüyoruz yan tarafta, tüm binayı algılayabileceğimiz. Aynen. Ya tamam, şimdi o güzel şey bozuldu. Closed loop like that will help you disguise the boundaries of the dream. But how big did these buttons have? Whether it be anything from the floor of a building to an entire city. They have to be complicated. Tüm binayı algılayabiliyorsun iç kısımda olmana rağmen. Better than maze. And the longer we have before the projections. Nasıl gözükecek? O dışarıdaki yeşilliği de içeri alabilmek için camı komple bu şekilde açık bir planda geçmiş olabilirler. Çok ahşap. Yani klasik. Yani halıları olsun, masalar olsun, işlemeleri olsun. Evet, aksesuarları, perdeleri, mobilyaları. Yani aydınlatmaları, yani tamamıyla klasik stili andırıyor. I don't want to bother necessarily. Günümüz dönem klasik stili değil, yani gerçekten yani o tarihin klasik stillerini alıp uygulanmış. Belki de gerçekten o tarihte film geri orada geçiyor olabilir ama modernize edilmiş hali değil yani. Yani kafe, bar tasarımı, evet. Yani yine o yeşil tonlamalar kullanılmış. Bu az önceki yerin bir modern bir iç mekan dediğimiz kısım, hani o merdivenlerin olduğu oranın bir iç mekanı. Yeşilliği iç mekanda da kullanma çabası var. Dışarıda da çok fark ettiysen evet, ağaçlar. Dokuyu sanki içerideymiş gibi hissettirme çabası vardı. O büyük cam yüzeyler falan. Burada da o devam etmiş. Tasarımla bütünleştirmeye çalışmışlar büyük ihtimal. Zaten üst kısmına çok... Barın arka tarafı da cam gibi görünüyor şu an. Aynen. Oradaki o camı da arka planı algılayabilmek için sanki o bar kısmını da biraz saydam bırakmışlar gibi. Bardaklar da saydam çünkü üst kısımda saydam. As it involves telling the market dream. Az dur ya. Durayım ya. Ana bu şeyin içine girmiş. Neyi? Gel. Kaçtı mı? Lan o kadar mı yüklüyordun? O barın arkasındaki saydamlığın neden yapıldığı da ortaya çıkmış oldu. Filmde. Çok endüstriyel görünen bir köprü. Ve yani burada çok brutalist bir yaklaşım var. Yani o karlı dağın içerisinde aslında ona biraz da zıt kalan sert bir yapı görüyoruz. Ya, dayanıklı, güvenlikli. Yani hani o güvenlik algısını vermiyor. Sanki bir yandan hapishane de burada bir şey var. Evet. Yani. Ya bunlar bazı yapıları yaparken kullandığımız detaylar, dışarıya bir algı vermek için. Yani konsept diyoruz ya. Gibi, yani. Aynen, savunma sığınak gibi bir algısı var. Yani az önceki köprüde mesela hani her detay yorumlanması gerekiyor. Sanki biz köprü tasarlamıyormuşuz gibi. Evet. Yani köprüleri de tasarlıyoruz yeri geldi mi? Hani buradaki şuradaki kulelerin konumu hep hani sanki buradan
uzaktaki tehditleri algılamak için yapılmış gibi. Dediğim gibi bir hapishaneyi andırıyor. Ya burada mesela hani şu an hiçbir şey bilmeden buraya baktığın zaman da bunu hissedebiliyorsun. Önemli olan bu. Yani simetri, asimetri bozduğu güzel denge var. Sanki modern bir hapishaneymiş gibi. Köşedeki detaylar bile güzel detaylar. Bu tarz yerler soğuk renk paletleri çok tercih ediliyor. Evet, özellikle bir de karlı bir sahne tercih ettikleri için de burada da bunaltıcı bir durum söz konusu. Zaten filmin son sahnelerinden biri bu da. Yani burada ya anlatmak istediğim şu. Hani mimari gösterge bilim çok önemli bir disiplinidir. Yani mimaride de gösterge bilim yani bu unsurların nasıl anlam kazandığı ve kullanıcılar tarafından nasıl yorumlandığını anlamaya çalışıyor. Yani gösterge bilim aslında çok önemli bir disiplindir. Burada da çokça kullanılmış, çok mu doğru kullanılmış? Zaten olayı o değil. Evet. Yani çok doğru kullanılmış diyemeyeceğim ama güzel vurgular var. Belirtmek istedim sadece. Düşecek mi düşmeyecek mi? Bu filmdeki en büyük olay odur ya. Orayı çok tartıştırdılar ama. Yani evet, hani kesinlikle. Çünkü değil miydi? Hayal gücümüze bırakılmıştı. Yani bize bırakılmış. Genel olarak filmi yorumlayacak olursak aslında mekan içinde mekan dediğimiz kısmın burada da rüya içinde rüya olarak tasarlandığını gördük. Aslında bu kurgunun gayet başarılı yapıldığını görüyoruz. Bizim buradaki olayımız zaten yapıları mimar ve iç mimar olarak yorumlamaktı. Yani benim de en son üzerinde durduğu gibi yani mimari gösterge bilime de vurgu yapmışlar, atıfta bulunmuşlar. Ufak ufak da olsa yani güzel noktalara değinilmiş. Tamamıyla doğru diyemeyeceğim yine ama konusu olarak da gayet bence başarılı. Hani hem işleme olarak hem ilerleyiş olarak benim beğendiğim filmlerden biri. Evet, sizler bu film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. İzlememizi istediğiniz başka filmler varsa onları da lütfen bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.